Selam gençler, ne haber? Yeni bir yemek episodunda karşınızdayım. Bu bölümde İtalyanlara ufak bir yaz tatili veriyorum. Bugün Meksika mutfağından tortilla çorbası yapacağız. Normalde bu tarz episodlarda arkadaşlar ben önceden bir prep'imi yapıyorum. Güzel bir şekilde diziyorum, böyle geliyorum tık tık hemen yemek pişmeye geçiyoruz. Ama sonra düşündüm ki ulan dedim ben prep yaparken böyle aklımdan bir sürü şey geçiyor. Bir sürü güzel muhabbeti kaçırıyorum. Bugün de hem öncesi hem sonrası bakalım yine başımıza neler gelecek. Yeni bir yemek pişirme bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hem Meksika mutfağından konuşuruz hem de malzemeleri anlatırım size. Ufaktan böyle bir hazırlığımızı yaparız. Goy goyumuzu yaparız. Bizim kanalı biliyorsunuz zaten. Gideceksin aşağıya, bakacaksın. Tarif marifi yok. Neden? Çünkü biz bir yemek pişirme kanalı değiliz. Ama meraklısına tarifi aşağı ekleyeceğim. Büyük ihtimalle unuturum zaten de. Önemli değil. Bakarak yazarsın böyle aşağıdan. Böyle hepsini tek tek yazarsın ya da DM et bana. Ben sana tarifi direkt göndereyim. Yine her zaman olduğu gibi elma suyumuz burada hazır şekilde. Hava çünkü çok sıcak. Bugün 100 derece Fahrenheit. Arkansa yanıyor. Benim abiler çalışıyor zaten. Umarım geçen haftaki bölümü beğenmişsinizdir. Hemen malzemelerimize bakalım ufaktan. Bugün Meksika mutfağından tortilla çorbası yapacağım arkadaşlar. Bunun için zaten Meksika mutfağı bildiğiniz gibi çok kolay bir mutfak. Zaten onların ülkeleri fakir bir ülke olduğu için 7-8 tane malzemeleri var. 10-15 tane malzemeleri var. Baharatlar zaten kısıtlı. Hemen hemen bütün yemeklerinde aynı baharatları kullanıyorlar. Meksika mutfağı aslında Türk mutfağına çok yakın bir mutfak arkadaşlar. Onların kullandığı baharatlar bizde var ya da ona çok yakın şeyler var. Bugün mesela böyle abidik gubidik biberler falanlar filanlar kullanacağız ama ben siz ne kullanabilirsiniz? Benzerleri nelerdir? Onlar hakkında da biraz ufak tefek bilgi vereceğim. Önümde bir sürü malzeme var. Hemen hızlıca göstereyim ne var ne yok ne yapacağız. Şu tavuğu da hemen dolaba koyayım. Tavuktan abi. Aman dışarıda tavuğu bu sıcakta bırakmayın. Mahvolursunuz. Tavuk budum var. Organik diyor da yalan. Bak şimdi demiş ki free range diyor, yani istediği kadar gezebiliyor. Ben bunun belgeselini izledim arkadaşlar. Bu free range yani gezen tavuk demeleri şöyle bir şey var Amerika'da. Bu kadar bir yer bırakıyorlar abi. İşte 500 tane tavuk var. Çok ufacık böyle bir ufak bir alan var. Oradan da kapı açıyorlar. Diyor ki biz onlara dışarı çıkma imkanı verdik. Tavuk isterse çıkar isterse çıkmaz. Tavuk zaten 20 kilo, ayağını kaldıramıyor. Şişirmişsin tavuğu böyle. Ondan sonra diyor ki free range. Tavuğumu hemen dolaba koyayım. Ondan sonra ne var? Kimyon var hacı abi. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Baharat konusunda abartmayın. Kimyondur aga. Organiktir işte, free range'tir. 1500 kilometre yüksekten kimyon getirdik. Kimyon aga. Bu Meksika'da. Meksika'da gidiyor Jose abinin marketten öyle direkt böyle külaha dolduruyorlar. 10 lira, 20 lira, 5 lira, 50 kuruş neyse artık. Meksika mutfağında kaliteli malzemeye gerek yok. Yapıştır geç. Ondan sonra ne var? Grand Coriander'ım var. Coriander'ın Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar. Ona bakarsınız. Tomatisim var. Güzel tomatis. İtalyan malı. Bak şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. İtalyan domatesi güzel. O yüzden İtalyan domatesi kullanacağım ben. Ha abi daha 10 saniye önce kaliteli malzeme kullanmayın dedim. Kanka Walmart'tan aldım indirimden. Amerikan domatesinden daha ucuz. Kafayı çalıştır oğlum. Ondan sonra soğan kanka. Soğan düz. Bildiğin soğan. Sarımsağım var. Seversin. Tarçınım var. Şimdi diyecek ki abi işte çorbaya tarçın koyuyorsun. Çorbaya tarçın mı konur? Abi bizim Türkiye'de kelle, paça, bağırsak, ayak, paça, yanak her şeyi koyuyorsunuz. Ona okey. Biz bir acık tarçın koyduk. Ona laf yapıyorsunuz. Yap gitsin ya. Yapacak bir şey yok. Ama bu tarçın uçuruyor çorbayı hacı. Mesir macunu gibi yaki. Smoke paprika. Tütsülenmiş paprikam var. Bu zaten Türkiye'de vardır. Normal kırmızı biber de olur. Ne varsa evde. Yapıştır geç. Tavuk suyum var kanka. Ben normalde tavuk suyumu falan kendim yapıyorum. Ama şimdi bir zamanım yok. Tavuk suyumu yapamadım. Belki önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tavuk suyumuzu da hep beraber yaparız. Uzun sürüyor yapması. Ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Okan abim tortilla çorbası yapıyor Meksika usulü. Kendi tavuk suyunu yapmamış. Ben şimdi kapatıyorum. Abonelikten de çıkıyorum. Engelliyorum. Ne yapacaksın? Maydanoz. Mısırım var abi. Tatlı mısırım var. Bunları da buzluktan çıkardım. Güzel teknik. Bak Meksikalılarda şöyle bir şey var abi. Ne varsa açıyor abi dolabı. Mısır var. Ondan var. Bundan var. Yapıştırıyor içine. Zaten bu çorba kaynatma üzerine olacak bir çorba. Bütün aromalar iç içe geçeceği için ne varsa pantry'de onu koymuş adamlar. Bu arada tarif kankim Joshua Weissman'ın tarifi. Burada zaten tarif. Arkadaşlar burada şimdi kopya çekiyor gibi olmasın ama bu çorbayı yaptığınız zaman biz hep böyle tariften yapıyoruz ama işte anneannen, kayınvaliden, hatun geldiği zaman her zaman aynı tatta olsun diye. İşte şimdi yaparsın böyle Ramazan bayramının 3. günde koyarsın tortilla supu. Bir şey eksik ama. İşte onu yaşama diye her zaman tariften yapacaksın kanka. Taze mısırım var. Ondan sonra ne var? Soğukmuş lan bu. Anço çilim var. Bu anço biberi abi. Meksika'da bunları çatıda kurutuyorlar. Bizim Türkiye'de normal kırmızı biber kurutulmuş. Urfa'dan, Adana'dan, Edirne'den ne varsa elinde. Guajillo biberi. Bak buna bir kurutulmuş Adana biberi bununla bir yarışamaz. Bizim Adana biberi bununla yarışa giremez. Yani bizim Adana biberi öttürür.
Üzer yani seni. O işte onu da Adana'dan falan biber varsa elinize onu kurutulmuş biber. İşte bu Scoville olarak 4 üzerinden bir acısı var. Ona göre bir biber kullanırsın kurutulmuş. Anneannenin biberlerinden kullan. Bu da yine 4 üzerinden bir acısı olan bir biber. Bildiğin biber işte kanka, kurutulmuş biber kullan. Neymiş bu? Serrano Peppers. Direkt Meksika'dan. Bu Serrano Peppers da bizim kıl biberi gibi acı biber. Bunun da 5 üzerinden 3. Bu acı, bu yakî. Buna biraz dikkat etmeniz lazım. Var mı lan bir şey, kaldı mı bir şey? Ha, bu bölüm Meksika bölümü olduğu için hassas tartı önemli. Meksiko. Ne yapalım? Ufaktan başlayalım. Hemen şimdi böyle malzemelerimi tartıya martıya koyayım, hazırlığımı yapayım ufaktan. Hem muhabbet hem goy goy, bildiğiniz gibi. Bakarsan laps diye videoya da geçebilirim. Kafama göre. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Açmışsın zaten video. Bir yere gidemezsin ki. Elma suyumuzdan da bir yudum alalım. Bu tarifte dana bacon da kullanıyoruz arkadaşlar. Onu zaten ölçümünü yaptım, dolaba attım. Soğanım burada. Orta boy soğan. Yanayım aga. Biraz duygusal bir diyalog yaşandı soğanla aramızda. Arkadaşlar bu arada Amerika'da harcadığım en iyi mahvoldum oğlum ya. Amerika'da harcadığım en iyi paralardan bir tanesi bu Nice and Dicer chopper mapper bilmem ne, öyle bir alet var. Bak şimdi kanka, normalde bunu tak 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 yapıyorsun ya. Al. Bak. Bir tane soğanı diyor doğra diyor. Al. Oğlum makineye maşallah dedik. Anası ağladı makinenin. Soğanım hazır kanka. Tak tak tak. Sarımsaklar. 5 tane sarımsak. Ya mesela Amerika'da bunların direkt soyulmuşu falan da satılıyor ama taze sarımsak gibi yok acı be. Ya bizim bir de taş köprü mü ne var ya bizim Türkiye'de sarımsak. Sarımsaklar hep cacık ya. Oğlum Amerika'da zaten güzel malzeme yok. Yani var da şimdi güzel malzemeye gireceğim dersen direkt bankada iflas açıklaman lazım yani. Sarımsak kokacağız ya. Sarımsak da en sevdiğim. Elin ayağın sarımsak kokuyor ya abi. Çok seviyorum ya. Geliyor mesela abim soğan sarımsak kokuyor. Benim aşçı abilerim. Diyorum şöyle yanıma doğru otur da iştahımız açılsın. Mesela sarımsağı da tamam. Ha bu arada arkadaşlar bu ufak böyle plastik kapları kullanıyorum. Hem böyle bir sürü tabak çanak kirletmemiş oluyorum. Bu makineyi çok fazla kullanmamak için bu küçük kapları kullanıyorum. Hem de pratik oluyor. Sarımsağım tamam. Mendilim hazır. Hemen halay başı olabilirim yani. Halay malay olursa burada Meksikalılar başlarsa halaya hemen halay başım burada. 2 tane diyor Serrano chilies diyor. Bunları da ince ince dilimle diyor. Al. Bu her bir dilimi bu Serrano'nun yarın pişmanlık olarak ödenecek arkadaşlar. Kokusundan ne kadar acı olduğu belli. Yapacak bir şey var mı? Bence yok. Biberi yapıştır. Bak şimdi burada kayıtlarda var. Şimdi bu biberi aldın. Gözüne bir sürdün. Tamam. Hayırlı işler. Çarşamba günü senin için bitmiştir abi. Yüzüğümü de çıkarıyorum genç bayanlar. Evliyim ama yüzük kenarda. Kaymaya başlıyor. Aman gözünüzü seveyim. Emily yakar. Bıçağımı da yıkayayım kanka. Size geçen bölümde bıçak çekmişim kanka. Hakkınızı helal edin. 2 gram kimyon. Ya oğlum ben hiçbir şey açamayacak mıyım ya? Koy bunu. 2 gram kimyon. Hazır. 1 gram koriander. Oğlum buna atıyoruz 0 gram diyor lan buna. Acaba korianderın ağırlığı mı yok? 1 gram tamam. 1 gram dumanlı paprika. Smoke ne oluyordu kanka? Mangallanmış mı? Yok değil. 1 gram isli paprika. İlk defa bir episodda bir şeyin Türkçesini buldum kanka. İsli paprika. Siz normal Adana biberi falan da olur. Ama bu acı olmayan biber arkadaşlar. Acı olmayan toz biber. 1 gram. 2 gram oldu. Al sana 1 gram. Yapıştır. 1 gram tarçın. Hala niye tarçın koyuyorsunuz diye bakmayın oğlum. Koyacağım. Tarifte var. 1 gram. Üf. Mısır macunu gibi kokuyor. En sevdiğim. Tarçınla biber yaptığınız zaman acı çok süper oluyor. Böyle tatlı bir araba böyle kazandibi gibi bir şey olmuyor zaten. 10 numara bir şey oluyor. Bana bırakıyor musun abi ya? Bana bırak. 2 tane diyor. 2 tane guajillo chiliyiz. 2 tane guajillo. Ne yazıyor? Guajillo bak. 2 tane bundan. Lanet olsun ya. Hiçbir şeyi açamıyorum ya. Bunu atayım buraya, ondan sonra ayarlarım. Biberlerini çekirdeklerini çıkartın diyor. Bunun hem çekirdekleri acı oluyor kanka, üzüyor. Hem de böyle rengini mi değiştiriyor, ne yapıyorsa. Buna bir şey yapmana gerek yok. Böyle direkt koy, yapıştır. Bir tane ancho chili diyor. Oğlum zaten bir tane varmış içinde ya. Bir artı. Bu ne lan? Bu sayılmaz lan. Bu paketi açtım. Az kalsın kaybediyordum kontrolü. Öfke kontrolümü kaybediyordum. Ne diyor? 4 kap diyor tavuk suyu. Bakıyoruz hemen. 4 kap zaten bu. Bunu ölçmeme gerek yok. 2 tane diyor mısır. Yalnız mısırın koçanını ayrı, tanesini ayrı kullanacağız. Hemen bunun tanelerini çıkartayım. Biz şimdi nasıl yemek pişirme kanalı olalım kanka? Baksana biz daha mısırı kesip koyamıyoruz. Biz nasıl yemek pişirme kanalı olalım? Biz eğlence kanalıyız hacı abi. İzle işte, eğlen. Okan nasıl yemek yapamıyor, nasıl mısırı kesemiyor, onu izle. Dedim ya değişik bir video yapacağız bugün. Normalde de böyle biliyor musun kanka? Her yere karışıyor, ben onları editte hallediyorum. Ama izlemiz saklımız yok kanka. Neyse o. Bu arada bu mısır Missouri'den arkadaşlar, benim kayınpeder getiriyor. Manyak bir mısır ya. Böyle sanki içine toz şeker katmışım kadar tatlı. Manyak bir mısır. Koçanı
Ayrı koy kanka. Koçanı da atacağız içine. Her şey. Meksikalıları biliyorsun. Ne varsa atıyorlar içine. Çocuk olsa onu da atacaklar içine. Ya bir mutfakta nasıl çalışılmaz acı? Baksana şu her yer kıyamet gibi. Tamam mısır hazır işte al. İşte diyor damak zevkinize göre tuz diyor. Şey diyor maydanoz, 2 tane avokados var. Onu yine böyle bitireceğiz. Ondan sonra işte 3 tane lime'um var. Oaxaca cheese'im var. Şerit cheddar'ım. Onları da şeyde yapacağız. Onları da süslemede kullanacağız. Ne yapalım usta? Biz başlayalım o zaman. Hazırım ben. Siz hazır mısınız? Hadi hep beraber. Yok kanka biz öyle değil. Hadi hep beraber mutfağa geçelim. Yaşlı adamım ben. Belim ağrıyor. Evet gençler. Söz verdiğim gibi geldim. Hemen başlayalım tarife. Ocağın altını açıyorum. Ne var elimde? Zeytinyağı var. O zaman zeytinyağına az zeytinyağı. Ondan sonra tavuklarımı tuz, karabiber, biraz da pul biberle baharatladım. Bunları 2-3'er dakika bir yanlarını pişecek şekilde pişiriyorum. Ondan sonra kenara alıyorum. Çorbaya başlıyoruz. Evet yağım kızdı. Hemen tavukları yapıştırıyorum. 3'er dakika pişireceğim. Tavuğu tam anlamında pişirmiyorum arkadaşlar. Çünkü çorbanın içinde de pişecek zaten. Evet arkadaşlar tavuklarım şu anda pişiyorlar. 3 dakika sonra diğer tarafını pişirmeye başlıyorum. Evet tavuklarımı şimdi çeviriyorum. Biraz pişmesi yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi çorbanın içinde yeniden pişecekler. Ara ara tavuğunuzu kontrol edin arkadaşlar. Yangın çıkmasın. Evet tavuğumuz hazır. Onları hemen kenara alıyorum biraz dinlensinler. Ondan sonra ocağımı orta kısık ateşe getiriyorum arkadaşlar. Dana baconlarımı ekliyorum. Bunları sıklıkla karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Hem de tavuktan geri kalmış o kızarmışlığı da dana bacon'ım ve baharatlarımı da aynı yağda yapıyorum. Dediğim gibi Meksika bak her şey bunun içerisinde olacak. Bir tane tavada yemek yapıyoruz. Tabii Okan bir tane çatal bıçak kullanır mı? Her şey devam. Dana bacon'ımız çıtır çıtır olana kadar kavuruyoruz. 2-3 dakikamız daha var. Bu dana bacon da pişerken hemen bir reklam arasına gireyim arkadaşlar. Heyecanlandınız değil mi gerçek reklam diye? Gerçek. Bize kim reklam versin oğlum ya? Bak kanka kayınpeder getirdi Missouri'den şeftali. Güzel güzel kestim. Şu anda vodka infüze ediyorum. Birkaç haftaya çok güzel tarifler, kokteyl tarifleri de yapacağız arkadaşlar. Sadece yemek değil, kokteyl de çektiğimiz bölümler olacak. Hazırlanıyorum yani. Bu şimdi 3 hafta böyle infüze edilecek. Böyle her gün çalkalıyorsun böyle acı abi. 3 hafta sonra felaket. Bakalım. Yemin ediyorum Missouri'de şeftali bahçelerinde koşuyorum ben. Öyle bir şeftali. Geliyor kanka. Lan! Bak reklam yapalım derken kendi reklamımızı yakıyorduk dana bacon'ı. Gel gel. Görüyor musun prodüksiyonu? Hep sizin için. Tavaya da ayağımı sokmasaydım iyiydi. Soğanımı ekliyorum. Serrano çilimi ekliyorum. Sarımsağımı ekliyorum. Karıştırıyorum. Kanka böyle bir koku yok ya. Burası var ya Meksika'nın ara sokakları gibi şu anda yani. Hani böyle çocukların topunu alıp kestiğin sokaklar gibi yemin ediyorum. Meksika'ya gittim bu arada arkadaşlar ben. Meksika çok tehlikeli bir yer. Çok dikkat etmeniz lazım. Gerçi bizim Türkleri seviyorlar orada ama Meksika şakaya gelmez kanka. Aman gözünüzü seveyim. Damak zevkimize göre tuz ekliyoruz. Mesela benim damak zevkim bu kadar. Belki bu kadar. Kendi damak zevkinize göre. Bir 2-3 dakika böyle terletiyoruz soğanı, dana bacon'ı ve serrano biberini. Baba burası bir kokuyor biliyor musun? Oh my god. Holy damn POP. Bir de bana şefim falan yazıyorlar Instagram'dan. Kanka ben şef değilim ya. Bu Amerika'da yemekler çok boktan olduğu için kendim yemek pişirmeyi öğrendim. Ondan sonra olaylar çığırından çıktı. Ondan sonra bizimkisi bir hastalığa dönüştü. Yemin ediyorum burası şu anda Maria babaannemin Meksika'da ön bahçesi gibi. Al böyle üstüme. Parfüm gibi. Ya baba işte bu Meksika mutfağını bu yüzden seviyorum abi. Diyorum ya İtalyanlara tilt oluyorum. Meksika mutfağını bu yüzden seviyorum abi. Adamın ülkesinde 10 tane baharat var, 20 tane ürün var. Onu koyuyor, bunu koyuyor. Ulan diyor bizde diyor mısır var diyor ama ben diyor bunun koçanını koysam içine acaba diyor. Adamlar yokluktan bir mutfak yaratmışlar. Mutfak yıkılıyor acı. Bak şimdi mesela şey de yok bak yapıyoruz mesela çorbayı şimdi. Çok fazla baharat da yok. İşte bir paprikası var, koriyandarı var, biraz tarçını var. Ondan sonra biraz tuz, karabiberi var, bir de kümini var. Bu kadar. Bütün Meksika tarifleri bunlar üzerine kurulmuş zaten. Biberleri var, corn girer, işte tortilla girer, çıkar. Adamlar yokluktan öyle bir mutfak çıkarmışlar ki bir de bizim İtalyanların havasından geçilmiyor. En iyisi biziz diyor. Kanka sen Meksika'ya gittin mi hiç? Başlarım spatulasına direkt. Old school. Gir. Soğanımı, dana bacon'ımı ve serrano biberimi cimde 20 kilometre koşturduktan sonra, terlettikten sonra kimyon, koriander, isli paprika, tarçın. Şimdi bunları kokusu çıkana kadar kavuruyorum arkadaşlar. Diyorlar ya biz işte buradaki diyor kokuyu anlatamıyoruz, ambiyansı. Kanka direkt kapalı çarşıda mesir macunu gibi kokuyor şu anda. Gel gel. Şu güzelliğe bak.
Bunu da böyle çok fazla çevirmenize gerek yok. Bir 30 saniye falan hemen baharatlar karamelize olsun. Bir de bu kuru baharatları kullandığınız zaman arkadaşlar böyle yağda bir çevirdiğiniz zaman herhangi baharat ne olursa olsun işin şekli değişiyor. Şimdi hemen çorbamıza geçiyoruz. Bu Meksikalılar her şeyi içine katıyorlar dedik değil mi abi? 2 tane mısır koçanı kullanmayacağız. At içine. Biberleri at içine. Tavuk suyunu ekle hemen. Emily yine bizi harcayacak ya. Mahvettik tişörtü. Tavuk suyumu da ekledim. Tavuklarımı da geri koyuyorum abi hemen içine. Söz verdiğimiz gibi. Gel. Şimdi ocağın altını açıyorum ve kaynatma seviyesine kadar getiriyorum. Tam Meksika işi kanka bak. Yan bahçeden atmışım mısırı. Tavuğu koymuşum içine. Her şey var. Her şey içeride. En önemli nokta arkadaşlar burada şu biberlerin suyu çekerek normal bir bibere dönüşmesi. Yani bunlar kurutuluyor ya, içerisindeki su oranı azaltılıyor çatılarda. Şimdi tavuk suyu ve tavuğun kendisiyle kaybetmiş olduğu suyu geriye vereceğiz. Tavukları da pişme sıcaklığına getireceğiz. Bu güzel bir çorba tarifi kanka. Gördüğünüz gibi çorba kenarlardan kaynamaya başladı arkadaşlar. Altını kısıyorum. 15 dakika pişiriyoruz. 15 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Çorbam 15 dakika boyunca kaynadı. Şimdi hemen diğer aşamalarına geçiyorum hızlıca. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen mısır koçanlarının içerisinden çıkarıyorum. Onlarla işimiz kalmadı artık. Mısır koçanlarını çıkardık. Şimdi bu içerisine koymuş olduğum Meksika biberlerini blender'a alıp içerisindeki suyla beraber özel bir sos haline getireceğiz. Şimdi bu hemen biberleri içerisinden blender'a alıyorum. Hepsini alın arkadaşlar. Bibere bak. Pamuk gibi olmuş. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. O arada tavuğu da çıkarıyoruz arkadaşlar içinden. Çünkü tavuğu çok pişirdiğiniz zaman direkt kayış gibi oluyor. Onu istemiyoruz. Kayış gibi terimini de ben bundan 6 ay önce kullanacağımı aklıma gelseydi şaşırırdım yani. Neyse. Tavukları dışarı alıyoruz. Blender'ımıza geri dönüyoruz. Blender'ımız bu kadar biberi kendi başına blend edemeyeceği için işte böyle bir 2-2,5 kepçe çorbanızın suyundan ekliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir karışım olsun diye. Blender'ımı kapatıyorum ve böyle şöyle 1 dakika falan çekiyorum. O renk değişimini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sosum hazır. Hemen size de göstereyim nasıl bir şey oldu. Baba color correction falan yok. Bu renk muhteşem bir renk. Hemen yakın çekim alıyorum abi. Şu renge bak abi. Harbiden Meksika. Şimdi bu biberlerle hazırladığımız sosu yine çorbamın içine katıyorum. Bu arada çorbanın altı açık arkadaşlar, kısıkta. Hem ufaktan kaynıyor hem de malzemelerimi ekliyorum. Evet, bu chipotle'yi ekledim. Şimdi domates sosumu da ekliyorum arkadaşlar. Yani domatesimi de ekliyorum. Altını kısıyorum. Böyle usul usul kaynasın biz tavukla falan uğraşırken. Domatesimi de ekledim. Şu anda çorbamın altı kısık bir şekilde açık. Şimdi bunu ufak ufak karıştıracağım ve ondan sonra kısık bir şekilde kaynamaya bırakacağım. O arada ben hem tavuklarımı hem taco chipslerimi yapacağım. Evet, şimdi çorbam ufak ufak kaynarken ben de tavuklarımı tiftikleyeceğim. Size de güzel bir teknik vereyim arkadaşlar. Bak şimdi aldım buraya. Tavuklar burada ya. Bunu normalde 2 tane çatalla tiftikliyorsun ya abi. At tavuğu bunun içine. Benim zamanım yok abi. Gel yaklaş. Hemen mikserimi çıkarttım. Abi ne alaka ya? Krem şanti mi yapacaksın? Ne krem şantisi oğlum? Tavuğu tiftikleyeceğiz. Bak tavuk burada ya kanka. Aldım bu mikseri. Bas içine. Bunu bir havluyla kapatayım. Şova girdi mikser direkt. Sansürlüyoruz kanka. Tavuk hazır. Tavuğum tiftiklendi. 2 dakika sürdü. Yine şef olmayan kanalımızda şef teknikleriyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, çorbamı 5 dakika kaynattıktan sonra bu kıvama geldi. Şu kıvama bak. Tadına özellikle bakmıyorum ki tadım sırasında tepkimi doğru şekilde sizlere verebileyim diye. 5 dakika kaynattıktan sonra çorbamı tiftiklediğim tavukları da içerisine ekliyorum. 1,5 saat önce yaklaşık olarak aldığımız mısırları ekliyorum. Şöyle birkaç tutam da maydanoz ekliyorum. Ufaktan bir karıştırıyorum. Bu bir Meksika çorbası ama bizim büyük ihtimalle Türk mutfağına göre bir yemek olarak da kabul edilebilir. Şimdi bu çorbayı yaptıktan sonra bunun içerisine taco chipsleri yapacağım. Ondan sonra servis ederken biraz Oaxaca cheese, biraz cheddar cheese ile beraber servis edeceğim. Şöyle 1-2 dakika ufaktan kaynatayım. Üstünü kapatırım. Ondan sonra biz hazırız. Evet gençler, çorbamız hazır. Şimdi içerisine koyacağım chipsleri hazırlıyorum hızlı bir şekilde. Öyle çok alengilli bir işi yok. Hemen bu mısır takolarından, bunlardan içerisine böyle çıtır çıtır chips yapacağız. Bak şimdi. Bak şimdi bunları böyle istediğin büyüklükte kesiyorsun kanka. Ben böyle istiyorum. Böyle kesiyorum abi bak. Ondan sonra yağımı 350 Fahrenheit'e getiriyorum. Ondan sonra basıyorum taco chipsi buraya. Bak al böyle ver.
Bunları böyle normal patates kızartması kızartır gibi hızlı bir şekilde kızartıyorsun kanka. Çok bir olayı yok. Altın sarısı olana kadar kızartıyorsun. Kabarcıklar gittiğinde hemen alıyoruz içerisinden. Bu kızarmış olan tortillalara hemen tuzumu ekliyorum. Sıcak sıcak eklemek önemli arkadaşlar. Sıcak sıcak eklemezseniz güzel olmuyor. Hemen kalan tortillalarımı ekliyorum. Kendinizi yakmayın gençler. Dikkat edin bu konularda. Bu tortillaları da hemen hızlı bir şekilde hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra tabaklayıp dadıma geçeceğiz. Evet gençler, yaklaşık bir 5 saat sonra çorbamız hazır. Hemen beraber bir tabaklayacağız. Tadımını yapalım. Ondan sonra gideceğim ben. İşim gücüm var kanka. İlk önce kızartmış olduğum bu taco chipsleri koyuyorum alta. Ondan sonra üzerine biraz cheddar, biraz da Meksikalıların kaşar peyniri olan Oaxaca'dan ekliyorum. Üf, yıkılıyor. Bu arada bu geçen hafta konuştuğum Kazım abinin sıcak tabağı. Üzerine de çorbamı bu şekilde ekliyorum. Dediğim gibi Meksikalılar buna genelde bir yemek gibi yiyorlar. Şöyle suyundan da biraz ekleyeyim. Taco chilim hazır. Evet gençler, sizin için yaklaşık 5 saattir uğraşarak yaptığım tortilla supu deniyorum. Üzerine çok az biraz lime sıkıyorum. Çünkü çok yoğun bir aroma suyu olduğu için tarçındı, dana bacon'dı, tavuktu falan biraz bir lime suyu ister. Lime suyunu da sıkıyorum. Zerzevatı alıyorum önden. Hemen bir tadına bakalım. Ben böyle ufaktan da karıştırayım kanka. Karıştırdıkça ne kadar koyu gözükse de daha sonrasından açılıyor. Oğlum bir çıkın gidin lan. Siz dünyanın en fakir ülkelerinden biri olup bu kadar lezzetli bir şeyi 3 tane şeyle nasıl yapabiliyorsunuz ya? İşte harbiden fakirlik, açlık insana her şeyi yaptırıyor. Kanka 10 üzerinden 500. Bu tabak abi muhteşem ya. Bak çıtırtı var, bak çıtır çıtır tortilladan geliyor. Ekşilik var, lime'dan geliyor. Acılık var, serrano'dan geliyor. Ufak böyle bir tarçın geliyor. Acı geliyor, ekşi geliyor, sıcak. Ya bu tabak kanka kaşık attıran bir tabak ya. Bu muhteşem bir şey aga. Avokadoyu unuttuk lan. Bunun üstüne avokado koyacaktık. Neyse siz bunu avokado varmış gibi hayal edin. Bu muhteşem bir tabak. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim. 3 tane malzeme koyuyorsun. Bir tane mısır koydun içine. 2 tane tavuk koydun. Böyle bir şeyin altından çıkması ben bilemiyorum ya. Bu herifler nasıl bir kafadalar onu da bilmiyorum. Neyse bu haftaki bölümün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bir kova çorba var burada. Ben bunu oturacağım. Bir şişe tekilayla ben bunu gömerim. Beni takip ettiğiniz için teşekkürler. Aşağı yorum atmayı, like atmayı, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Seviyorum hepinizi. Gidiyorum ben. Lan oğlum bunu 2 tane mısır koyduk içine. Nasıl oldu lan böyle bu?